Ben Kayseri'de doğmuşum. Ben daha doğmadan babam vefat etmiş. İkiz olarak şey yapmışız. İki tane de abim de ablam vardı. İşte abim bize babalık yaptı. Yani bizim böyle yetişmemize, okumamıza, şey yapmamıza. Sonra o İmam Hatip, Kayseri İmam Hatip bitirdikten sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü kazandı. Ben o zaman Kayseri Kız Meslek Lisesi'ne gidiyordum. 2. sınıftım. O İstanbul'a geldi, buraya yerleşince biz Kayseri'deyiz. Annem tabii, babam yok. Yalnız babaannem var, ablam var. Tekrar benim ikiz kardeşim falan. Siz orada, ben burada zor olacak demiş abim anneme. Siz de İstanbul'a gelin demiş. Yani orada şey yapalım hep beraber. Abim o arada işte Yüksek İslam Enstitüsü'nü kazanmış. Hem de vazife alıyor Şişhane'de Bedrettin Camisi'nde imam olarak. Hem okuluma gidiyor, sabah namazını kıldırıyor, öğlen ikindi okulda, akşam yatsıda tekrar vazife yapıyor. Okulun caminin de lojmanı vardı. Biz şey falan vermedik, kira falan. Su, elektrik tabii oraya aitti. Sonra beni şeye yazdırdı abim, Kayseri'den geldikten sonra. Beyoğlu Kız Meslek Lisesi'ne yazdırdı. O ikiz kardeşimi de Kabataş Lisesi'nde şey yaptırdı. Çok başarılıydı. Ben o kadar değilim ama o çok başarılıydı maşallah. Ben sonra orayı bitirdikten sonra 17 yaşlarındayım. Tekrar ben dikiş falan öğrenmek istedim, nakış falan. Beyoğlu olgunlaşmaya gittim. Orayı bitirdim. Orada okurken de zaten nişanlandım. İşte evlendim, sonra evliliğim benim Tophane'de şey oldu. Tophane Kadiriler Yokuşu'nda ev tuttuk. Orada evlendikten sonra işte iki tane çocuğum oldu. Onlar 8-10 yaşlarındayken ben Fatih'e taşındım. Eşim de Beyazıt'ta ayakkabı meslek imalatçısıydı. Fatih daha yakın olunca oradan ev tuttu. İşte burada 35 senedir Fatih Akşemseddin Mahallesi'nde, yani böyle tam Fatih'in merkezinde, türbelerin, evliyaların, camilerin olduğu bir yerde. Ben de zaten çok şeylere karşı çok istekliydim yani. Orada sohbetler olurdu. Gönenli Mehmet Efendi Vakfı vardı. Çocukları alırdım. Oraya götürürdüm. Perşembe günleri sohbet olurdu orada. Gönenli Mehmet Efendi'nin vaazları olurdu. Vali Paşa Camisi'nde, tekrar aşağıda bir cami var, Akşemseddin Camisi. Oralara gelirdi. Oralara giderdim. Yani ben hep günlerimi fırsat buldukça o yerlerinde değerlendirdim yani. Komşularımız çok mükemmeldi. Bizim o semt çoğunlukla o Mimar Sinan Mahalle semti göçmen aileler, Makedonya göçmenleri. Apartmanı da zaten hep onlar oturuyordu. 3 katlı bir apartmandı. Çok güzel komşuluklarımız oluyordu. Yani o Ramazan'da filan iftar şeylerinde onlar bize çağırıyordu. Yemek getiriyorlardı, şey yapıyorlardı. Değişik bir çocuklar filan oradan çok güzel manevi yetiştiler, yani o komşuluk tadını aldılar hamdolsun. Öyle oldu yani. Şimdi daha halen de o evde oturuyoruz yani. Abim sonra işte o tekrar o şey yapınca o İngiltere'ye şey yaptı, yüksek lisansını. Yüksek lisansı orada yapınca bizi işte Kadiriler şeyinde bir yine cami, Beyoğlu müftülüğü yapıyordu hem de. Okuduğu sırada o camiden sonra Beyoğlu müftülüğüne yardımcı olarak geçti. Bize o zaman da şey verdiler, o Kadiriler tekkesi vardı. Oradan yine bir lojman verdiler o tekkenin içinden. 4 senede orada bir oturduk biz. Ama orada çok böyle salı günleri falan zikirler yapılırdı. Yani o bir şey vardı, Misbah Bey vardı. Şimdi o vefat etmiş, onun oğlu yapıyor onun yerine. Salı günleri, şeylerde böyle aşure şeylerinde, Muharrem ayında aşureler pişir, böyle savranlar şey yapılır. Gelir bütün İstanbul'un oraya bağlı şeyler, hanımlar filan. İkramlar olur, zikir çekilir. Erkekler aşağıda, yukarıda kadınlar, bayanlar işte.
Öyle yani, öyle geçti. Ablam hemen evlendi. Onun da eşi Dağlarceze'de imamlık yaptı, ablamın eşi de. Orada 16 sene orada vazife yaptı imam olarak. Bizim aile biraz bir aile, İslamiyet'e çok düşkün bir şey. Eniştem de Yüksek İslam Enstitüsü'de okudu. Hem de işte Darlaze'den vazife aldı. Ondan sonra onlar orada 16 sene kadar yaptılar. O Darlaze'de biz o zaman biraz daha şeydik yani o hastalarla falan o kimsesiz şeyler falan çok o zaman ilgilendik yani. Orada da böyle büyük güzel anılarımız oldu yani geçirdiğimiz. Sonra o eniştem geçti. Sultanahmet Başbakanlık arşivlerinde yükseldi o da. Oranın daire başkanı oldu. O da çocuklarını falan okuttu. Kimisi ticaretle uğraştı. Yapmadılar. Öbür kardeşim benim yalnız bir tanesi o Kabataş'ta okuyan kardeşim ticaretle uğraşırken bir inşaat yaptırırken orada bir kazaya oldu yani kurban gitti. Onun bir çocuğu oldu işte. Evliydi, 9 aylık evli bir çocuk oldu. 9 aylık çocukken vefat etti. Annem benim çok bizim yetişmemize, asıl abimin falan yetişmesine annem çok akıllı ve bir kadın böyle. Tam eski Osmanlı, hani Kayseri'nin böyle düzgün kültür görmüş geçirmiş bir ailenin kızıydı anne, yerli Kayseri'nin. Abimin yetişmesine de o çok önder oldu. Bir de bizim bir komşumuz vardı, bağ komşumuz. İşte Allah birilerine sebep gönderiyor. O kadın böyle eski üniversite mezunuymuş. Bize o küçükken, o babamın öldüğü sıralarda çok destek olmuş yani bu abimin okumasına, o vazifeleri almasına falan. Onun çevresi de varmış. Ona abim hep dua ederdi ve onun adını koydu kızına da Fatma Betül diye. Onun gibi olsun diye. Bak yine anılıyor o hanıma yaptım Fatma Hanım diye Kayseri'de. İşte sonra abim İngiltere'ye falan gitti. Biz annemle falan beraber kaldık o Kadiriler tekkesinde. Orada bir 4 sene oturduk. Orada çok güzel anılarımız oldu yani o tekkenin şeylerinde, o bahçede falan böyle gelirlerdi hanımlar falan. İşte oradan sonra ben Fatih'e taşındım işte. O Kadirilerden sonra orada evlendim, çocuklarım oldu. İşte onları büyüttüm, evlendirdik, okuttuk. Şimdi hepsi çoluk çocuk sahibi oldu ama ben Fatih'ten ayrılmadım yani ayrılmam da seviyorum yani Fatih'i. Babaannem tabii babam ölünce annem onu bırakmadı yani çok da düşkündü bizlere babaannem. Babam öldükten sonra 35 sene babaannem bizimle kaldı. Daha iyi oldu. Bize de böyle oldu yani destek oldu. Anneme ne kadar olsa annem 27 yaşındaymış babamın öldüğünde. Hani o da evde büyük olarak daha annem cesaretli oldu. Annem dikiş dikerdi, alışveriş yapardı. Babaannem de ev işlerini bizlere böyle göz kulak olurdu. O babaannemin de bize yetişmesinde çok onun da rolü var. Benim babaannemin de babası. O da büyük Kayseri'nin büyük ulemalarındanmış. Anlatırdı babaannem. Böyle diyor bir Kur'an yazarmış, el yazısı Kur'an. Onu satarmış. O parayla bir sene evinin geçimini yaparmış yani o benim babaannemin babası, dedem, büyük dedem. Yani öyle bir ulemadan gelme bir ailenin babaannem de. Herhalde biz oradan da demek ki biraz almışık böyle dini yönden yetişmiş herhalde, o etkilemiş bizi. Hamdolsun yani. Meslek olarak ama böyle çok ağır terzi değildi. Böyle iç çamaşırı, gömlek, pijama yani böyle ağır bir terzi değildi ama eskiden de onlar geçerliydi o dikişleri yani. Bir de babam olmadığında bütün mahalle bize getirdi bohça böyle dikişleri. Annem sabah namazından sonra hiç yatmazdı yani. Biz de öyle yetiştik. Bizde sabahları yatma yoktur yani. O hep öyle dikerdi. Dikiş makinesi de böyle bak küçüktüm hatırlıyorum. Elden çevirmeliydi böyle. Biz böyle arkadan o dikilirken arkadan çekerdik o dikilen kıyafetleri falan öyle toplanmasın diye. İşte öyle ama çok güzel bir zevkli bir şeyimiz oldu yani mutlu bir aileydik yani hamdolsun. Babamı da görmedim işte ben
Annem de 40 gün sonra doğmuş. Babam öldükten 40 gün sonra. İkiz olarak doğmuşuz. Abim 8 yaşındaymış. Ablam da 5 yaşındaymış. Yani babamın da bir geliri şeyde olmamış. Fabrikada çalışıyormuş ama oradaki kalan parasını işte bir şey yapıp da oradan parayı çekmişler. Çekmeseler bir şeyi olurmuş babamın, yani bir gelir emekli şeyi falan filan. O da olmamış yani, ama hiç de bir şey yapmadı. İşte annem dikişi falan. Abim zaten hemen bir vazife aldı. Çok da güzel günlerimiz geçti yani, zorlanmadık. Hatta hafta sonları falan abim bize adalara götürür. Abim seyahati çok sever. Daha hala öyle yani. Çok sever seyahati. Hep böyle gezdirirdi bizi böyle. Tiyatrolara götürdü küçükken, denizlere, Bursalara. Hamdolsun ya, böyle çok mutlu bir şeyimiz, hayır, çocukluğumuz geçti hamdolsun. Çocukken ki oturduğumuz evin şeysi sofalıydı, böyle eski tahta şeydi yani, ahşap. Aşağıda ayrı bir bölüm vardı, yukarıda 3 tane oda vardı. O bir bölümünde de o şeyin vazifelisi oturuyordu. Çalışan oranın vazifelisi. Biraz eski binaydı, ahşap eski binaydı ama bahçesi falan çok güzeldi yani. Biz orada çok güzel günler yaşadık. Evin içinde hayatımız yani, orada etraftaki komşular birbirlerine çok bağlılarmış. Çünkü hepsi eski komşularmış. Yani herkes birbirini tanıyor, ediyor. Yani öyle geceleri 10'a 12'ye kadar oturulurmuş. Sonra biz de onlara katıldık. Şey yapıyorduk, geliyorduk. Eşlerimiz bir tarafta oluyordu. Hanımlar, çocuklar. Biz bir odada yani, böyle hoş güzel, eskiden sobalar vardı tabii, mısır filan patlatılıyordu. Çocuklar böyle bir şey oyunları oynuyorlardı, böyle kendilerine göre oyunlar şey yapılıyordu. Hoş, çok güzel, hoş bir günlerimiz geçti yani eskiden. İsmail Rumi Hazretleriymiş. Çok böyle oranın yakın bilenleri ona her gün gelirlerdi işe gitmeden. Biz de yukarı katta oturuyorduk biz. Gelirler o adamlar, orada sabahleyin dualarını yaparlar, oradan himmetlerini alırlardı. Okuyup giderlerdi. Yani demek ki bir şeyini görmüşler onun, o zatın etkisini, faydasını, bereketini demek ki. Öyleydi yani Kadiriler tekkesinde. Tekkenin mimarisi tekke çok büyüktü. Bayağı genişti yani. 3-4 bir aileler oturuyordu. Orada bir tane daha Misbah Bey'in evi vardı. Tekrar bizim evimiz vardı. Yan tarafta müezzin oturuyordu ama hepsi de ayrı ayrı bölmelerdi. Aşağıda büyük sufa vardı. İşte o aşureler filan orada yeniyordu. Büyük saman tahtaları şey yapılıyor. Tahta kaşıklar, çanaklar, aşureler ona konuyordu. Üstünde de aşurenin böyle kaymaklar, narlar böyle süslenerek, Fatih'in böyle oraya bağlı hanımları, erkekleri, onlar hepsi Kadiri şeyli ama zikir sesli olarak yapılıyordu. O Misbah Bey'in şeyi vardı, orada dönerdi, o beyaz bir kıyafeti giyerdi. Mevlana'nın hani bir kıyafeti oluyor ya, o böyle döner, kendinden geçer. Hanımlar burada zikir halinde hep beraber. Çok değişik bir anlar olurdu yani o anda. Ondan sonra o dağıldıktan sonra çaylar içilir, gelenler herkes bir şeyler yapıp getirir, kurabiyeler, börekler, şeyler. Oturur böyle hoş sohbetler. Evet, öyle olurdu yani. Daha hala da orada devam ediyormuş yani. Gidip de kısmetine bir ara bir yandı. Senelerce bir faaliyet gösteremedim ama şimdi tekrar yapılmış, faaliyete başlamış hamdolsun. Katılırdım yani, her salı muhakkak katılırdım annemle beraber. Gelenlerden artık arkadaş olduk, evlerine gidiyorduk. Onlar Kadıköy'den, Fener'den, Bostancı'dan hep bir ailelerdi bari, İstanbul'un böyle modern, görmüş geçirmiş hanımlardı hepsi de. Evlerine çağırırlardı. Hatta birinin evine gittik, böyle bayağı bir yalı gibi bir evi vardı. Kültürlü bir ailelerdi yani gelenler. Çok da güzel ağırlamışlardı bizi. Yani çok güzel bir gün geçirmiştik orada. Böyle İstanbul'un yani hali çok değişik ya. Çok şükür hamdolsun. Biz yaşadık yani. O güzel anlarını yaşadık yani. Tekkenin bahçesinde vardı.
o İsmail Rumi Hazretlerinin yakın akrabaları herhalde artık onların kimleriyse yani bayağı 20-25 tane yatır vardı. Hatta oranın o şeyhi bana dedi ki ben o zaman 18 yaşındaydım. Tefide dedi buranın temizliği sana ait dedi. Bak sen burayı temizle her zaman için rast gidecek işin dedi yani. Tabii onlardan emir alınınca ben oraları süpürürdüm, şey yapardım yani. Hatta bana dedi ki bak dedi bunu sana ölene kadar vazife veriyorum dedi. Yılbaşı gecesi dedi Kur'an'dan 1. cüzüdü yani ihtiyarlasan bile bunu yapacaksın dedi. 1. cüzüdü okuyup buradaki yatan şeylere, tür meftalara dedi bağışlayacaksın dedi. Hiç unutmuyorum yani hakikaten yılbaşı geldi miydi ben o vazifeyi yapıyorum okuyup hemen onların ruhuna gönderiyorum. Onların himmetinden de işte orada ben 18 yaşında nişanlandım orada oturuyorduk. Çok bir güzel evliliğim oldu hamdolsun yani o da eşim de çok imanlı, çocuklarım çok itaatli hamdolsun hepsi de güzel okudular, yüksek bir şeyler oldular hamdolsun. Eşleriyle hepsi de mutlu. Yani biz İstanbul'un çok güzel tadını çıkarttık yani hamdolsun yine de çok şeyiz. Halimiz güzel yani. Kadri Tekkesi'nin bir tarafı tamamen böyle hizmetkarlara aitti yani orada yatıp kalkıyordu onlar. Bir tane bir lalala diyordu o İsmail Bey'in çocukları falan ona lala diyordu. Yaşlı bir hanımdı. Oranın vazifelisiymiş. Bir tane de şey vardı Derviş Baba diyorlardı. O da oranın vazifelisiymiş. Onlar hep orada yatıp kalkıyorlardı artık. Padişah soyundan mı gelmişler artık hiç bilmiyorum. Kimseleri de yokmuş. Buraya onları şey yapmışlar, yerleştirmişler. O Misbah Beylerin o lala işlerini görür, çocukların yemeğini yapar, onları gezdirir, yemeklerini yedirir. Onların hizmetkarıydı yani. Onlarla hep haşinleşirdi. Misbah Bey'in de bir eşi vardı. O biraz daha çok bu şeylere o kadar yatkın değildi ama öyle bir şekilde o da idare edildi yani o Misbah Bey'in eşi. 3 tane çocuğu vardı. O işte o oğlu maşallah o da babasının yerine geçmiş. Bir de Aşkı Bey vardı Misbah Bey'in erkek kardeşiydi. Ama o vazife ona verilmemiş, Misbah Bey'e verilmiş. Misbah Bey biraz belden aşağısı şeyliydi yani engelliydi. Kendisi de elektrik idaresinde bayağı büyük bir şefti yani Beyoğlu Elektrik İdaresi'nde. O vazife için oradan gelirdi tekkesine hiç aksatmadan sürdürdü, devam ettirdi. Onların ama evleri bayağı arka kısımlarda böyle karanlık bir yerler vardı. Oralara biz hiç gidip görmedik ama bilmiyorum orada ne vardı bilmiyorum. Kuyu vardı içinde. Kuyu vardı böyle etrafı taş böyle yonu taşlarıyla. Çıkrığı vardı bir de kuyunun böyle dönen bir çıkrık vardı ama biz çok yaklaştırmazlardı bizi oraya yani hiçbir şey olmasın diye, tehlike olmasın diye. Ondan sonra, ama tekkenin bahçesi çok büyüktü. Böyle etrafı, her tarafı taş duvarla örülü. Tekkenin bahçesi artık kimden kaldı o tekke bilmiyorum. Bayağı büyük bir bahçesi vardı. Dışarıdan da fazla kimse alınmazdı öyle mahalle çocukları falan çünkü kapısı vardı, kilitlenirdi. Sadece oraya gelen şeyler, işte zikire gelenler, camiye gelenler gelir, onlar okur, şey yapar sonra kilitlenirdi kapı. Çok insan alınmazdı yani. Çardak kısmı vardı yukarıda böyle kafesli, kadınlar bölümüydü. O erkeklerin hiç bizim ilgimiz yoktu yani. Aşağıdan görürdük biz onların zikir yapılı o kafesli kısımlardan hanımlar. Sonra Misbah Bey böyle çok sevdiği hanımları, hani o yola manevi olanları, meyli olanları veya oraya para yardım edenlere filan böyle özel bir misafirhanesi vardı. Onları çağırırdı orada, ağırlardı, onlar orada konuşurlardı. Belki ihtiyaç olanlara filan mı artık para veriyordu bilmiyorum. Onlar oraya böyle yardımcı oluyorlardı o hanımlar. Ama çok şeyli bir hanımdı böyle tam İstanbul hanımefendileriydi. Biz onlardan çok yani etkilendim ben onlardan çok şeyler aldım. Yaşantımda yani.
Gördüm o hanımların halinden, hareketinden, konuşmalarından. Biz Tekke'nin en güzel kısmını verdiler bize. Allah razı olsun. Abim Beyoğlu müftülüğü yapıyordu. İşte oradan da İngiltere'ye gitti o yüksek lisans yapmaya. Tam İsmail Rumi Hazretlerinin yattığı türbenin üst kısmında bizim ikinci kat or kısmım. Tam böyle sokağa bakıyordu yol üstünde. O açıdan baktık mıydı biz o türbeyi hep görürdük. Gelenleri, oraya okuyanları. Misbah Bey'le de bu yan tarafta, onunki aşağı katta ama bizimki üst kattı. Ama bayağı eski binaydı yani. Bayağı eskiydi. Aşağıda böyle bir oluk su vardı. Onun ta Beyoğlu Taksim'e gidiyormuş. Akan bir su var. Daha halen akıyor orada. Hatta benim o ölen kardeşim İsa Bey vardı. Oranın imamıydı. Mahmut demiş, gel seninle bu bir girelim. Nereden geliyor bu su demiş yani. Merak etmişler. Ellerine böyle lambaları almışlar. O suyun geldiği oluktan böyle gitmişler. Bayağı 1 kilometre falan gitmişler. Sonra korkmuşlar, demişler ki bir sıkıntı olur yapar. Biz nasıl tekrar döneceğiz? Daha ilerlememişler ama o su öyle akıp geliyormuş. Nereden geliyor bilmiyorum ama buz gibiydi su. Gece gündüz akardı o tekkenin o böyle giriş kısmında. O yenen kısımdaydı. Aşure yenen bölümdeydi o akan su. Evet. Bir de 2 tane ayrı bir tane daha odalar vardı o suyun karşılıklı. Oraları sonra böyle bir fazla eşyaları falan koydular. Artık kimler yaşadı orada orayı bilmiyorum. 2 tane daha ayrı bir odalar vardı yani. Evet. Gözümün önüne geldi şimdi o tekke. Hem o Misbah Beylerin evinin orada vardı, içinde kaldığı yerde. Hem de bu su dedim ya, oluk akıyor. Onun yanında bir böyle oda vardı, cemekanlı. Oraya fazla kimse girmezdi. Orada bir kuyu vardı. Ama kimse giremezdi. Orada vardı kuyu böyle. Kuyunun taşı vardı böyle. Evet, şimdi bak hatırladım. Bir de orada öyle bir vardı. Dışarıda tuvalet vardı. Bayağı dışarıdaydı tuvalet. Camiye gelen, 5 vakit namaz kılınırdı yalnız tekkede. Açılır orası. Gelir cemaat orada abdestini alır. Abdesthane vardı, tuvalet vardı. Abdestlerini alır, namazlarını kıldır. İşte caminin, benim abim biraz hocalığını yaptı. Orada namaz kılınır. Ondan sonra kilitlenir yani. Dışarıdan fazla kimse alınmazdı. Kapısı kilitli olurdu. Sadece namaz vakitlerinde açılıyordu tekke. Salı günleri de zikir yapılıyordu. O daha hala yine aynı o salı günleri yapılıyormuş. O günü değiştirmemişler yani. Benim oğlum gitti. Oğlunu aldı gitti. O da şimdi küçük çocuğunu yetişsin diye o şimdi Çağlıoğlu'da yapıyor. Oğlum da Telekom'da müdür, genel müdür. Hani çocuk yetişsin diye onları alıp götürüyor ki hani o çocuklukta böyle şeyleri görsünler de ileride yapmasınlar diye. Bir gün gitmiş işte, tam da o gün aşure şeyiymiş. Anne dedi, çok güzeldi dedi, bayıldı oğlan dedi. İşte aşureler yemiş. Dedim üstünde kaymaklar var mıydı dedim. Böyle çanaktandı şeyler. Konan kaplar çanaktan böyle. Vardı anne kaymaklar, narlar dedi, böyle herkes oturdu. Tahta kaşıklar. Aynı eski usulden. Yendi dedi. Sonra da zikir yapılmış işte. Döndü mü dedim o Mevlana. O dedi ölmüş de dedi, onun yerine birisi geçmiş dedi. Adını da söyledi herhalde, bir şeyim efendi diye. O yine dönmüş yani. Hem ilahiler yapılıyor o dönerken de bir şeyler okunuyor yani o cezbeye geliyorlar onu okunurken. Böyle bağırışmalar oluyor arada, böyle aşka geliyorlar herhalde. Fatih'te yaşadığım mahalleler o kadar enteresan. Ben biraz çok sabahların yatma huyum yoktur yani. Sabah 6'da kalkarım. Yapmam yani, namazdan sonra Kur'an'ımı falan okurum, tesbihatımı falan çekerim. Kahvaltımızda erken yaparız yani. Ben şöyle şimdi hatta Mehmet İpşir'in kızı diyor, hala diyor, ben de sana çekmişim diyor. Çok seviyorum böyle bir türbeleri, gezmeyi diyor yani. Ben böyle çok etrafta yatarlar var. Sarı Nasuh Hazretleri, Hüsrev Paşa, Bedrettin Efendi var. İleride Kadiri Mehmet Efendi tekkesi var. Yanda Keserci Baba var. Fatih Sultan Mehmet'in
marangozcu başıymış, keserci baba. Hemen evimizin yakında. Onları hep böyle bir ziyaret ediyorum. Yani çok mutlu oluyorum onları böyle ziyaret edince. Sabahın bu seher vakti de çok zevkli oluyor. Onlar böyle gezmek, o mahallelerin böyle hüzünlü, sakin şeyinde. Camide, şimdi de camisine gidiyorum. Kazasker Mehmet Efendi Camisi var. Oraya eşimle beraber sabahla yatsı namazına, o eşim zaten yıllardır hep camide kılar 5 vaktini. Ben de yatsı namazda sabah namazına gidiyorum o Kazasker Mehmet Efendi Camisi'ne. Orada zaten yapmış vazife bir 10 sene. Diyanet Başkanımız neydi ismi? Diyanet İşleri Başkanımızın ismi. O camiden yapmış yani vazife yapmış. Oradan Diyanet olmuş yani. Güzel bir cami, bayağı büyük bir. Akdeniz Caddesi'nin hemen yan tarafında. Öyle yani etrafımız yani çok tam böyle var. Mehmet Akif'in doğduğu ev hemen bizim yakınımızda. Tekrar o bir tane daha büyük bir zat var. O bizim sokaktaymış Halıcılar Caddesi'nde. Yani bayağı güzel büyük zatlar orada yapmış. Demek ki onların manevi herhalde oraya aksımış yani. Çok feyizli bir yani. Çok şükür. Fatih'te Hüsrev Paşa Mahallesi'ne geldim ilk olarak. Hüsrev Paşa. Onun da türbesi hemen orada zaten. Onun da bahçesinde o Hüsrev Paşa'nın böyle yakın herhalde, onlar yakın aileleri mi yatıyor bilmiyorum bayağı. Şimdi orayı tadilata alacaklar inşallah. Biraz bayağı bir eskimiş yani. İçinde de var. Oranın aileden gelme birisiymiş. Onlar oturuyorlar ama bayağı biraz eskimiş yani, bilmiyorum, yapılacak diyorlar. Ben 6 sene oturdum. 6 seneden sonra geçtim ben, bu Sarı Nasuh Mahallesi'ne geçtim. Sarı Nasuh. Orada Sarı Nasuh Hazretleri de orada yatıyor hemen orada. Akşemseddin Camisi'nin. Evet. Yukarıda Akşemseddin Camisi var. Teraviye oraya yapıyorum. Ben Ramazan'a böyle değişik camilere kılmayı çok seviyorum. Yukarıda Hırka-i Şerif Camisi var. Ramazan'da oraya gideriz. Açılışında falan hemen bir ziyaret ederiz. Hırka'nın açıldığı gün bayağı boş oluyor. Kimse olmuyor. Öyle yani. Yani öyle benim toplantılar, yani en sevdiğim şeyler hamdolsun. Değerlendiriyoruz. İnşallah Rabbim de sormaz bizden yani. Oralarda oturup da yani böyle duygusuz yaşamak, üzülürüm yani. Böyle bir semtte manevi bir evliyaların içinde oturmak da, onların da kıymetini bilmemek çok bence yani yazık olur. Hüsrev Mahallesi'ni anlattım herhalde, o yapıyor. Sonra Zeynel Ağa Mahallesi'ne yaptık. O Zeynel Ağa'da herhalde bir o Fanta ilaç fabrikasının bir alt sokağında oturuyorduk yani. Orada büyük bir ilaç fabrikaydı. Şimdi orayı yaptı belediye herhalde, büyük bir halka açtı yani, toplantı yeri, spor çocuklar için falan oyun bahçesi oldu. Orada da ben yukarıda bir kısmı vardı böyle, Fatih'in o caddenin, Fevzi Paşa Caddesi'nin orada. Orada böyle bir yaşlı bir Sayım Anne derlerdi. Eli büyükler üstündeydi, oturuyordu Sayım Anne. Ama çok muhterem birisiydi. Biz ona giderdik Perşembe günleri. Çok da kalabalık olurdu böyle, yine o İstanbul'un ailelerinden böyle Müslüman kesimlerinden gelirlerdi. Çok büyük bir salonu vardı. O salon böyle kımıldayacak olmazdı. O kadar dolardı. O Sayım Anne bembeyaz bir kıyafet giyer. Şimdi vefat etti kendisi. Bembeyaz kıyafet giyer, çok güzel böyle sohbet anlattı. Peygamberimizin hayatından, sahabelerden, ama çok etkileyiciydi. Onların da oluyordu böyle aşureler filan belli bir günlerde. Onun evinde de oluyordu.
İstanbul'un böyle yine oraya bağlı. Onlar Nakşi tarikatına bağlıydı. Bak burası Kadiri, bu Saim anneninki Nakşi tarikatıydı. Oraya annem, hep beni annem yetiştirdi. Yani ben de şimdi kızımı yetiştirdim. O da çok faaliyetli şimdi böyle hizmetlerde, İHA'larda, vakıflarda, şeylerde hamdolsun. İşte aileden ne görürsen öyle gidiyor hamdolsun. Orada işte böyle çok hoş bir sohbetler olurdu. Gelirlerdi, şey yapardı o Saim anne. Oradan bayağı bir feyizler alırdı insanlar, yani bir şeyler öğrenirlerdi. Sonra herhalde o Medine'ye taşındı tahminim, orada da şey yaptı, o Saim anne vefat etti. Onun yerine şimdilik birisini vazifelendirmiş. Bir şey hanım diyorlar. 2 kere gittim, ona da gittim, nasip oldu ama o Saim annenin ki o eski o şeyi o kadar kalabalık olmuyor ama yine bunun da maşallah bayağı bir cemaati var. Orayı da birisi hayrına bağışlamış o daireyi. Orada öyle ilim meclisi gibi kullanılıyor. Evet, orada öyle. Zaten Fatih'in çoğu insanlar, Gönenli Mehmet Efendi Vakfı vardı, oraya giderdim. Orayı da bir Kayserili bir hanım evini bağışlamış. Gönenli Mehmet Efendi Vakfı'na. Hırkayı Şerif Camisi'nin hemen bir alt sokağında, Battal Gazi sokağında o evde. Orada da Zeynep Hanım, şeyin de yeğeni oluyor herhalde, şey bakanımız var ya, kurtulmuş. Neyi kurtulmuştu o? Bir şey kurtulmuş. Onun yeğeni oluyor. O da onu devam ettiriyor. O Gönenli Mehmet Efendi'nin şeyini, sohbetlerini, onun ailesi de, annesi falan da oradaydı. O Zeynep Hanım orayı şey yaptırılıyor. Kitabı okur. İlahiler yapılır. Gelir işte o mahalledeki oturan hanımlar, oranın böyle aşıkları, sevenleri. Şey çekilir, tefriciye çekilir orada. Böyle herkes bir tesbihte sen şu kadar şu kadar herkes alır, böyle bir sıkıntısı olan, sıkıntım vardı bir tefriciye çekilse derler. Herkes böyle kapış kapış eder yani. Okuyalım da o sıkıntısından kurtulsun diye. Hemen orada dağılır o 4444 tane tesbih şey yapılır. Yani inşallah etkilerse o okunmalar. Orada duası yapılır. Sohbet bittikten sonra hemen bir ikramlar. Oraya da yine oranın böyle belli bir durumu iyi olan insanlar, hanımlar falan var. Yardımcı olur. Erzak dağılır. Onlar erzak dağıtıyor da böyle ihtiyacı olanlar oraya yazılıyor listede. Haftada bir gün geliyorlar. Kurbanda et getiriyorlar, durumu iyi olanlar. Oradan onlar biliyorlar ihtiyaç sahiplerini. Onlara dağılıyor işte, erzak dağılıyor. Para, öğrencilere para yardım ederdi o Zeynep Hanım. İşte onlar işte ailesi de maşallah çok şeydi. Onlar Gönenli Mehmet Efendi'nin çok hizmetkarıydı. Biz Gönenli Mehmet Efendi'nin şeyine, annem beni hep böyle haftada 70 cami gezermiş Gönenli Mehmet Efendi. 10'ar dakika. Vaazlar 10'ar dakika, fazla yapmazdı. Hep böyle bu civarda, Fatih civarında, Moda'da, şeyde, onun böyle belli bir cemaati vardı. Hep koşuştururlardı yani o belli bir yaştan sonra o Gönenli'nin vaazını, sohbetini dinleyeceğiz diye. Yani hamdolsun yine de o şeyler devam edip gidiyor çok şükür. Onu yetiştiren öğrencileri var yani. Eskisi kadar kalmasa da yine de devam ediyor o şeyler. Adetler, usuller hamdolsun. O Hüsrev Paşa'daki kadar şey değildi. O Makedonyalıların komşulukları, şeylikleri çok şeydi yani böyle. O özel günlerde, kandil günlerinde filan onlar öyle şeylere çok önem veriyordu yani. Hemen helvalar dağıtıyorlar. Şey olduğunda hemen apartmanın içine pişiriyor. Apartmanlara kat kat aşure dağıtırlar. Bunların şeyleri böyle hep büyükleri, evlatları, torunları hep özel günlerde geliyorlar. Hep bir arada oluyorlar. Onların o huyları benim çok etkilemişti yani. İnşallah şey olursam ben de bu şeyi devam ettireyim dedim. Hamdolsun ben de böyle belli bir zamanlarda geliyorlar, toplanıyor evlatlar. Zor da olsa geliyorlar yani. Öyle yetiştirip gidiyorlar onlar da hamdolsun. Hani çocuklarımız görsün de onlar da böyle ileride öyle yetişsinler diye sürdürüp gidiyoruz hamdolsun.
Onlarındı yani. Akşemseddin Mahallesi'nde o zaman daha şeydi, şimdi biraz daha şeyli oldu. Böyle çocuklardan falan mahalle komşuluk oluyordu. Çaylara gidiyorduk yani çocukları alıp haber ediyorduk geleceğiz diyor. Tabii hazırlık yapıyordu ev sahipleri. Çocukları alıp, o çocuklar da mutluydu yani öyle, onların da çocukları vardı tabii. Beraber oynuyorlardı, şey yapıyordu. Bizler çay içiyorduk. Hoş sohbet konuşuluyordu. Ondan sonra samimi bir ortamlar vardı. Şimdi biraz daha o şeylik kalktı ama yine bizim o semtimiz yani güzel. Yine öyle bir ilgi var yani, mesela bir komşu Ümre'ye gitse veya Ümre'den gelse hemen bir şeyler yapıp götürülüyor. Hani o geldi, hazır bir yemek olsun, bir çorba olsun veya bir hasta olsa hemen gidiliyor, bir hali hatırı soruluyor. Çocukları falan bakılacaksa ben çok onlara baktım yani, böyle hasta olunca falan böyle eşi falan hemen gidiyordum, çocuklarla ilgileniyor veya çocuklar alıp bize getiriyordum. Çok mutlu oluyorlardı onlar da. Öyle daha var yani o mahallemizde, bizim o samimiyet var insanlarda birbirine. Böyle zor günlerinde destek olma yapıyorlar hamdolsun yani. Bölge orası tamamen şeydi yani, esnafların çalıştığı ayakkabıcı, çantacı. Şimdi de daha çok şeyler olmuş, yabancılar böyle şey, hani böyle Ruslar filan, dericiler filan, onlar şey yapmışlar. Benim eşimin çalıştığı zamanlarda hepsi Türktü yani. Hep esnaflar birbirleriyle gayet samimiydi. Hafta sonları çocukları alır götürürdüm babasının yanına. Hem orada böyle bir vakit geçirsinler. Hem burada oranın güzel bir şey vardı, böyle Develi bir lokantası vardı. Çok güzel lahmacunu olurdu. Oradan yemek şey yapardık çocuklara işte. Sahile inerdik orada aşağıda Kadırga tarafında. Deniz kenarında o sahilde şey yapardı, gezdirirdik çocuklar. Ama o esnaflar birbirleriyle çok samimilerdi yani, birbirlere çok tutkundu yani esnaf. Hatta hafta sonları falan böyle hep beraber sözleşirdik, pikniklere giderdik ailece, şey yapardık, çocuklarımız da küçüktü o zaman. Güzel bir samimi bir ortamdı yani o esnafların şeysi. Ayakkabıcılar, çantacılar. Evet. Kına geceleri oluyordu. Yani düğün olarak şeydi, zaten salonlarda falan yapılıyordu ama kına geceleri oluyordu. Tabii oruçun gençleri kıyafetlerini falan giyiyorlar. İşte, güzel takılarını takıyorlardı. Geliyordu böyle bütün arkadaşları, kızların, oğlanların, erkeklere ayrı bir yer açılıyordu yani, komşular evini açıyordu. Bizde hatta bir komşum açtı evini. Erkekler orada oldu. Oğluma orada kına şey yaptılar. Erkek tarafında şey yapıldı. Biz bu tarafta hanımlara şey yapıldı, bizim kendi evimizde. İkramlar yapıp getirdi herkes yani, orada şeyden sonra, bittikten sonra herkes pasta, börek bir şeyler yapıp getirmiş. Yenildi, güzel eğlenildi, oylanıldı. Hoşça bir şeyler olurdu yani, öyle güzel vakit geçirilirdi düğünlerimizde, kına gecelerimizde filan. Bir samimiyet var yani komşulukta, hemen evini açarlar, eksiğiniz varsa hemen yardımcı olalım der hemen komşular yani. Çok yakınlık gösterirler yani. Kınası oldu, kızımın da kınası oldu. Evde oldu. İkisini de komşum açtı şeyini yani, evini. Açtı, evim sana. Hatta anahtarı bana verdi. Yaşlı bir teyzemdi. Anahtarı bana verdi. Hiç çekinmeden rahat davranın dedi. Hiç unutmuyorum yani. Orada erkekler orada eğlendiler, ettiler, şey yaptılar. Kınası yakıldı, şey yapıldı. Aşağıda bizim şeyimiz oldu. Kadınlar eğlendiler. Çünkü uzaktan geliyorlar, akrabalar, eş dost yani. Çok rahat ettim yani. Hiç unutmam o komşumun yaptığı iyiliği. Yani evini açması. Çünkü Fatih'in evleri biraz küçük yani, çok şey olmuyor. Sağ olsun. Sünneti çok önem veriyorlar. O şeyler,
Makedonyalılar. Sonra onlara göre bizimkiler de artık onlardan öğrendiler yani. Öyle arabalar süsleniyor, eğlenceler şey yapılıyor, böyle herkes güzel kıyafetlerini giyiyor. Çocuk Eyüp Sultan'a götürülüyor, bir gezdiriyor. Bütün akrabalar da herkes arabasını şey yapıyor. Herkes binen içine Eyüp Sultan'ı bir ziyarete gidiliyor yani o çocuk orada bir okunsun, dua edilsin diye. Sonra geldikten sonra da işte bir yemek veriliyor yani evde bir yemek. Ayran, pilav filan, döner bile artık durumuna göre herkesin. Mahallenin önünde böyle bir davul çalınıyor. Bak işte komşu geliyor, hem mübarek diyorlar, hem o eğlenceye katılmış oluyorlar. Çocuk da mutlu oluyor, unutmuyor o günlerini yani, o geçirdiği o sünnet merasimlerini. Öyle yine de daha hala sünnete önem veriliyor yani, o bir davul çalınıyor kapının önünde. Şey yapılıyor. Baharda evimizde bayramda işte tabii bayramlarda böyle davulcular geliyor sabahleyin, davul çalıyorlar. Hem bir haşlık toplanıyor ama herkes muhakkak o davulcuya sepetlerle ikram, hediye, para veriliyor yani. Akşama kadar o davulcu mahalleyi geziyor yani, güzel bir para topluyor yani bayramda. Ramazanlarda öyle. Birbirine de muhakkak gidiliyor bir bayramlaşma. Hele de yaşlılara çok gidiliyor yani. Onların bir eli öpülüp bir hayır duası alınıyor bayramlarda. Önem veriliyor ona çok. Bizim ailede önceden işte annem büyüktü. Annemin evine toplanıyorduk. Annem tabii baklavasını açıyordu, böreğini falan şey yapıyordu. Hazırlığını yapıyor, temiz. Biz de gidip yardım ediyorduk tabii. Ben de yardım ediyordum anneme. Hepimiz toplanıyorduk orada, abimler, ablamlar geliyordu çünkü en büyük oydu yani. Bayram yemeği bizim Kayseri adeti, biz onu sürdürüyoruz. Yahni derler. Böyle bol et, bol soğanlı nohut yemeği yapılır. Yanında arkası pilavı, tavuklu pilavı, tatlısı. Bu muhakkak bayramlarda bizim yapılır yani bu yemek. Bunu sürdürüyoruz biz. Kayseri adeti bu. Yendikten sonra işte herkes bayramlaşıyor. Bayram parası çocuklara harçlık veriyor dedeleri, tabii onları seviniyor, mutlu olsunlar diye. Bayramlaşılıyor. Akşama kadar hep beraber oturuluyor, duruluyor, hoş sohbet. Sonra herkes evine geçiyor. İlk günü böyle bir oluyor yani bayramlaşma. Şey yapılıyor, değerlendiriliyor yani, hamdolsun. Kuyruk Bayramı'nı biz kendimiz şey yapıyoruz, ailece bütün akrabalar bir oluyoruz. Yeğenimin de bir yazlığı var. Büyükbaş hayvan alınıyor. Toplanıyoruz bütün onun yazlığında. Bir tane de ya kendileri kesemezse bir kasap falan bulunuyor. O gün akşama kadar o kurban işinden uğraşılıyor yani. Bütün gelinler, kızlar, şeyler yani kardeşlerin falan 7-8 seyem oluyoruz. Onların torunları, çocukları hepimiz orada oluyoruz yani. Herkes de bir şeyler yapıyor evinden. Hani orada ikram olsun diye, hani ev sahibine de sıkıntı olmasın diye bir şeyler yapılıp şey yapılıyor. Kurbanlar kesildikten sonra o büyükbaş orta tartılıp herkesin payları veriliyor şeyine. Yani bölünüyor 7 sehemse. İşte ama orada akşama kadar o kurbanla uğraşılıyor yani. Gelinler, kızlar da yardım ediyor tabii işe, şey yapıyor, onun temizliği de, ayrılmasıydı, etmesiydi. Sonra herkes etini aldıktan sonra evine geçiyor. Ama o gün muhakkak o kurbanda toplanılıyor. Ramazan'da yine böyle bir büyük varsa onun başına muhakkak bir toplanır yani bütün yakın ailelerimiz. Onların hayır duası alınır. Bayramlaşılır. Mutlu şekilde ayrılır sonra herkes. Evet, biz ailece gezmeyi çok seven bir şeydik yani. Çok benim abim böyle yani hem seyahati severdi hem böyle tiyatroları filan, hep böyle biletleri alır bizi oralara götürürdü. Bizi öyle yetiştirdi. Biz de o zamandan aşılanmıştık yani. Çok değerli. Şimdi hala belediyede bazen bir konseri filan oluyor. Geçen yine bir kapıya asmışlar, bir konser varmış bizim yakın belediyeye. Ben hiç kaçırmıyorum o konserleri falan. Çok mutlu oluyorum yani o söylenen o türkülerden, şarkılardan, o
gelen o sanatçılardan, mesela Ramazan'da o rahmetlik o şey vefat etti ya, o şey tekkesinin şeyiydi hani. Şimdi yerine Ahmet Özhan geçti. Neydi o büyük bir zattı ya. 2 kere onun sohbetinde bulundum ama çok mutlu oldum gittiğime. Ömer Nasuhi Bilmen. İşte onun 2 kere Ramazan'da Serdar Bey'le beraber bir şeyleri oldu. Bulundum onun şeyinde ama en önde oturuyordum böyle. Çok mutlu oldum o konuşmalarından, şeyinden etkilendim yani. Hamdolsun onun nasip oldu ki seyrettim. Severim böyle, sosyalliği severim yani. Tiyatrolar işte o şeyin filan mesela şeyin oluyor Üsküdar'a giderken falan filan o çok küçükken onlara bizi abim götürürdü. Şeyinkine götürürdü mesela konferanslarına Necip Fazıl'ın. Şule Yüksel'in çok konferanslarına şey yaptık. O zaman tamam benim tam genç kızlığımdaydı. Onların yani işte böyle şey yaptığımız zaman onları çok değerlendirdik yani giderdim ben oralara. Duyduğum zaman mutlu olurdum onları dinlemekten. Tiyatro şeye gitmiştik bir tane işte o bir belediyenin bir şeysi vardı. Bir de Kurtuluş'ta Kurtuluş, Taksim Kurtuluş orada bir tiyatroya bir şey yaptık yani. Bir Üsküdar'da gittik. Bilet almıştı oğlum yani. Öyle oralarda şey yaptım. Şimdi fazla gidemiyorum. Biraz daha yaşlandık tabii. Yaş 75. Şimdi de çocuklar gidiyorlar yani değerlendiriyorlar hamdolsun. Kız meslek lisesinde, evet. Ben işte Kayseri'den 2'yi orada okudum, 3'e buraya yazıldım ama Kayseri'den geldim. Tabii oranın şeyine bu İstanbul'un biraz zorlandım. Tünelden otobüse biniyordum. Abim de başını kapatırsan gidersin diyorsa eşarp örteceksin dedi bana. O zaman da çok eşarp fazla şey yoktu yani örtülmüyordu çok başörtü. Abim tek gönder de tamam örteceğim, kapatacağım diyordum ben böyle. Şişhane'de oturuyorduk. Tabii kapatıyordum ama ben tünelden biniyordum otobüse. Yukarıda şey var, bir yatar var o Evliya Çelebi. Ben oraya varınca eşarbımı çıkar diyordum başımdan. Beni takip etmiş. Anneme demiş ki, kız demiş başını açıyor demiş. Bak eğer açacaksa göndermeyeceğim okula demiş. Benimden şey yapma da anneme söylemiş. Böyle böyle dedi annem. Tamam dedim şey yapmayacağım, kapatacağım dedim ama tabii okulda şey yapıyorduk. Müdürümüz çok iyi bir anlayışlı bir hanımefendi. Onun da ismi Tevhide'ydi. Çok hoş bir hanımdı yani böyle. Yani çok güzel uyum sağladım yani. Sınıfımızda hoş bir şeylerdi yani. Onlar da çoğu Anadolu'dan falan gelme şeylermiş yani. Öyle çok zorlanmadım hamdolsun. Sevdim ama Beyoğlu Kız Meslek Lisesi'nde daha bir şey oldum. Daha İstanbul'a alıştım. Daha bir sosyalleştim, şey yaptım. Orada daha mutlu günleri geçirdim yani Beyoğlu'nda. Sevdi yani. Orada 3 sene şey yaptım. 2 sene dikiş gittim. 2 sene dikiş nakışlar şey yaptım. Bayağı güzel şeyler öğrendim orada yani dikiş, nakış, kendime elbise, çocuklarıma falan dikecek kadar ben dikiş öğrendim orada. Yani hocamız da bayağı bize çok uğraştı öğretmek için dikiş falan. Evet, evimizde yakındı zaten yürüyerek gidip geliyordum oradan Şişhane'den. Yakınlarıma diktim, akrabalarıma, çocuklarına akrabalarımın çok ağır bir dikiş yapmadım ama böyle diktim bir şeyler yani. Kendime diktim, çocuklarıma falan diktim o zaman elbise falan yani dışarıya vermedim dikiş şeyini. Devam ettirdim daha halen de yani bir şeyler olduğu zaman dikebiliyorum yani onun şeyini gördüm o gitmemin faydasını gördüm. Evet 14 yaşında Kayseri'de başlamış. Orada Kazancılar'da başlamış. Babası onu köyden gelince oraya onları Yozgatlı eşim. Bir ayakkabıcının yanına veriyor ama Emin Usta derlermiş. Kayseri'nin böyle ünlü bir ayakkabıcısıymış. Çok güzel yetişmiş orada.
Çok da çalışkandı yani. Oradan işte buraya gelince İstanbul'a, burada da Beyazıt'ta işte öyle yani. Bize de oradan arkadaşları, yapan arkadaşları vardı. Bayan ayakkabısı devamlı bayramlarda filan giyerdik yani. Getirirdi onlardan alırdı. Çocuklara alır getirirdi. Ayakkabıya para vermezdik yani. Herkes birbirine ikram ediyordu yaptığı ayakkabılarından. Bu kadar kalabalık şey yoktu. Hani Ruslar falan yoktu yani. Sonradan çok Rus oraya yerleşti yani. Normal esnaf vardı, Türk olarak esnaflar yani. Sonradan bu laleli bir şey oldu. Yabancılar şey yaptı. Gerçi iyi kalkındı yani. Daha şey oldu da biraz eski tadı kalmadı yani. Yine de devam ediyordu ayakkabıcılar, dericiler kadırga kısmında. Emirgan'a daha çok şeye gideriz. Yıldız Parkı'na çok gideriz. Belgrad ormanlarına böyle sabahın erkenden. Çünkü orada yer bulamazsın yani. Bir gün önceden hazırlıyorduk böyle malzemelerimizi filan. Orada hatta ablamlar gelir, onun kızları, gelinleri filan. Çünkü oralar böyle kalabalıkla güzel oluyor. Yer tutardık hemen oradan erkenden. Orada yapardık. Orada top oynarlardı, ip atlarlardı işte bayağı güzel bir vakit geçirirdik yani. Halen de gideriz fırsat buldukça bütün aile yani. Gezmek için çok o kadar şey olarak şey değil de işte memlekete falan gidiyorduk yani. Bursa'ya giderdik. Yani böyle yakın şeylere, şehirlere yani böyle görmesini güzel olan evliyaları, türbeleri olan şeylere. Muğla'ya bir gittik işte. Oraları görelim diye. Adalara çok giderdik. O zaman bu kadar kalabalık değildi. Hatta babaannemi de alır götürürdük. Abim çok babaannesine düşkündü yani babaanneme. Yaşlıydı ama tüpleri falan alırdık vapurla. O zaman şey yoktu yani köprü daha yoktu. Vapurla beraber giderdik orada adalarda. Tüpümüzü alır orada yaparız. Biraz denize gireriz aşağı iner şey yaparız yani. Bu kadar nüfus kalabalık değildi yani. Yalova'ya çok giderdik sık sık o şeftali zamanı filan vapurla filan. Çok güzel yani gezdik yaşadık yani. Farklı ilçelerine işte akrabalarımızın olduğu ilçelere giderdik yani. O mesela Beşiktaş'ta bir akrabamız vardı. Onlara şey yapardık. Levent'te vardı. O Levent'in aşağı kısımlarında. Onlar da Kayseriliydi. Çok eskiden gelmiş oraya yerleşmişler Emirgan'da. İşte Koca Mustafa Paşa'da bir tane bizim yakın bir akrabamız vardı. Oraya gidelim. O da güzel, orası da güzel bir semtti Koca Mustafa Paşa böyle eski samimi insanların komşulukları falan güzel yani daha halen de severim Koca Mustafa Paşa'yı. Başka nerede akrabalarımız var? Erenköy'de işte abimler Erenköy'de oturuyorlar. Bayağı onunla irtibatımız sürüyor. Konserlere işte biraz daha genç kızken şey yaptırım yani konserlere. Daha böyle tarihi şey konserleriydi yani böyle padişahlarla falan ilgili konserlerdi. Mutlu olurduk oralarda konserler. Yemek yemek için işte şeyi çok seviyoruz. Eşim de orayı çok seviyor. Merkez Efendi'nin köfte şeysi çok oranın güzel. Bir de o Beyazıt'ta diyorum ya daha halen orada duruyor o develi şeysi. Oraya hususi gideriz. O cıvıklı mı diyorlar ona bir şey diyorlar. Onun o etini yemeye etli ekmeğini. Eşim bir de öyle şey tarafına götürür yani oranın da yemeklerini çok sever. Florya tarafında bir yer var. Onun da arkadaşlarının orada lokantaları falan var. O Florya tarafında balık şey yapmaya. Öyle yani. Fakat dışarıda yemek şeyimiz yok yani. Olayımız. Babası çok şey yapardı çocukları hani yetişsin, görsünler, etsinler diye. Zaten çocuk çok sever eşim. Hep onları alır götürürdü böyle oralarda şey yapsınlar. Hem yesinler hem oynasınlar, gezsinler diye. Şey tarafına çok götürürdü yani o. Florya tarafında büyük bir şey bahçesi var. Park. Hem orada böyle belediyenin tesisleri falan var. Daha da şey oluyor. Oralarda yediririz yani çocuklara falan götürür.
tesislerinde, o belediye tesislerinde. Kasımpaşa'da var biri, oraya çok sık gideriz, iskelede. O belediye tesisleri. Bir de buradaki şu şeye çok geliyoruz. Yukarıdaki ismini çıkartamadım. Çok da memnun yani yemeklerinden falan güzel. Seviyoruz orayı. Şeye giderek yani o surun içinde şey oteli var, Kariye Oteli var. Kariye Oteli. Kızım orada oturuyor. Oraya gidiyoruz. Orada şeysi var, kilise var. O kilisenin yanında böyle çok güzel bir karşısında çay bahçesi var. Çok güzel, mükemmel bir bahçe. Oraya gideriz. Aşağı şeye ineriz. O Balat'ta yine orada belediyenin tesisi var. Yemekleri falan hem güzel oluyor hem uygun oluyor. Yani oraya çok sık gideriz o Balat tesislerine. Eyüp'e gideriz. Eyüp'ün o şeyle etli ekmeğini yemeye. İşte öyle yani. Ben çarşamba pazarını severim bir kere. Oradan alışveriş. Çünkü çok taze oluyor. Pazardan alışveriş yaparım. Etrafta da var bayağı şeyler var yani. Marketler falan var. Günlük şeylerimi oradan alırım. Hemen yakınımızda çoğu market var. Hiç sıkıntı yok yani bayağı her tarafımız market falan. Ama pazarı, bir de pazartesi pazarı var Karagümrük'ün. İkisi de yakın bana. Daha çok işte öyle taze olsun, daha şey olsun, hem uygun fiyat olsun diye oralardan alırım ben yiyeceklerimi falan. Diğer et falan da eşim şey yapar onu, belli bir kasabı var, onun yıllardır bildiği bir kasap. O da o etini oradan alır. Öyle yani. Ben Bostancı'da oturuyordum. 2 sene orada oturdum. Sonra işte bu Fatih'e gelince sabahleyin uyandığımda böyle poğaça diye çok etkiledi beni o poğaçacılar. Yani sabahleyin böyle bakıyordum hanımlar poğaçacı, simit patatesli, 2 peynirli sepetlerini sallıyorlardı. O benim çok şeyime gitti yani Bostancı'da öyle bir şey yoktu. Bir de şeyler geçiyordu böyle. Yoğurt satıyordu. Bir amcamız vardı. Omuzunda böyle 2 tane tepsiler böyle içinde yoğurt ama böyle çok güzel kaymaklı böyle tabağını götürürdün. Sana böyle istediğin kadar tartar o yoğurdu verirdi yani. Şimdi bu aralar o olmuyor yani. Helva satan bir amcamız vardı. O daha devam ediyor. Helvacımız, kağıt helva.